Hazır mıyız? Hazırız. Onu üfledi buralara. Ve sevgiyle şöyle getiriyorum bak. Şifa olsun diyor. Merhaba sevgili seyircilerim. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Sizler için bugün güzel şöyle muzlu bir rulo pasta hazırlamak istiyorum. Rulo pastamızda kreması, keki, şantisi ve meyveleriyle buluşan güzel bir kombinasyon olacak. Efendim neler var? Rulo pastamızda kremadan başlayacağım öncelikle. 2 su bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker, 1,5 çorba kaşığı un, 1 çorba kaşığı mısır nişastası. Vanilya seviyorsanız vanilya da artı koyabilirsiniz. Kekine geliyorum. Kekinde 3 tane yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Üzerine sürmek için 1 poşet şanti, 1 su bardağı süt ile köpürtüyoruz. Sonrasında sevgili seyirciler üzerinde çikolata, frenk üzümü, arasında muz, Allah ne verdiyse süsleme bölümü diyoruz. Ama önce bu pastada sıralama ne ile başlıyor sevgili seyircilerim? Krema ile başlıyor. Neden krema ile? Krema piştikten sonra işimiz kolay. Kek çıkıyor, hemen ılıyor, sonra malzemeleriyle buluşturuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet efendim, şimdi 2 su bardağı sütü tencerenin içerisine döküyorum. Bardak ölçümüz nedir? Hemen onu söyleyelim. 200 mililitre. Her zaman farklılık olursa sizlerle paylaşıyorum değerli seyircilerim. Şimdi soğukken her şey. 1 çay bardağı, bu çay bardağı 100 mililitrelik çay bardağı toz şeker, 1 çorba kaşığı mısır nişastası, yoksa buğday da olur, 1,5 çorba kaşığı un. Döktüm mü? Döktüm. Hızlı olmak lazım. Hemen sevgili seyircilerim hızlıca kremayı pişiriyoruz. Çünkü 2 bardak süt ile hazırlanan bir krema olduğu için çabuk pişer. Genişte bir tencere seçerseniz işiniz daha da kolay olur. Ondan dolayı söylüyorum. Evet, süt, şeker, un, nişasta tencerenin içerisinde sürekli karıştırarak pişirmeye başlıyoruz. Kremamız süt, şeker, un, nişasta ile birlikte pişirilmeye başlandı. Bakın şimdi ceylan gözü olacak. Olur musun canım lütfen rica edeyim. Bakın şimdi pıtı pıtı atıyor görüyorsunuz. Kremamız kaynamaya başlayınca pişirelim. Hemen kaynadığı anda kapatmayalım. Biraz pişsin ki pişmiş olan krema gayet güzel olur değerli seyircilerim. Tadı da güzel olur. Böyle pişmemiş çiğ un kokusu olmamış olur. Ondan dolayı söylüyorum. Şimdi kaynamaya başladı. Hemen şöyle hızlıca pişiriyorum. Bakın kıvamını da paylaşacağım sizlerle. Hemen görüyorsunuz ceylan gözü oldu. Sevgiyle hazırlanmış bir krema çıktı ortaya. Allah'ım şükürler olsun. Ne güzel nimetler veriyorsun bize. Ev yapımı rulo pasta ekonomik olarak da çok uyguna geliyor. Sevgili seyirciler, hazır aldığınız olan pastalar tabii ki pastane sahipleri, çalıştıranlar, işçi çalıştırıyorlar. Onların giderleri var. Ondan dolayı mutlaka fiyatı yüksek olur. Ama evde yaptığınız zaman tertemiz ve uygun fiyata çıkmış oluyor kremamız. Evet, kremamızı şimdi sevgili seyircilerim hemen üzerini kapatacağım. Streç film ile orada yavaş yavaş soğumaya başlayacak. Gel bakalım canım. Kapatıyorum ki kurumasın üzeri. Şimdi 2 yöntem var. Ya bir tanesi tam anlamıyla kremaya değecek ya da şöyle bir yöntem var. Biraz buralardan şöyle bıçak batırırsanız 2-3 yerinden buharı çıkarsa nemlenmez. Tam kapalı olursa sürekli su basar içerisine. Çünkü nemleniyor, suyu döndürüyor, su verir içine. Ondan dolayı söylüyorum. Ya böyle ya da tam temas ettiriyorsunuz. Evet, kremamız şimdi soğumaya bırakıldı. Gelelim pastamızın kekini hazırlamaya. Etti 2. Önce şöyle hazırlamış olduğumuz kremamızın üzerini kapattık. Şimdi soğumaya bıraktık. Geliyoruz pastamızın kekini hazırlamaya. Efendim cam kabın içine 1 çay bardağı toz şekeri döküyorum sevgili seyircilerim. Şimdi buranın üzerine 3 tane yumurta geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurta 1, etti 2, 3 yumurta ile hazırlıyorum rulo
pastamızı. Evet, 3 yumurtayı kırdıktan hemen sonra köpürtme işlemi başlıyor. Mikserin en yüksek devirinde köpürme süresi 3 dakika başlıyor süremiz. Evet efendim, şimdi rulo pastamızda unumuzu eliyoruz, kabartma tozunu, vanilyayı, hepsini mutlaka elekten geçirelim, süzgeçten. Yoksa içindeki topakçıklar performansını çok etkiler değerli seyircilerim. Ondan dolayı söylüyorum. Hemen şöyle eleyelim. Evdeki imkanlarınız nasılsa o şekilde bakın. Elemeseydik şunları görüyor musunuz? Bak içinde minik minik topakçıklar var. Bunlar bizim kabaracak olan kekimizin kabarmamasını sağlar. Ondan dolayı güzel performansı yakalayabilmek için hepsinin detaylı bir şekilde içine inmiş olması gerekiyor. Önce şöyle mikseri çalıştırmadan önce bir karıştırıyorum. Sadece şöyle bir tur döndüreceğim. Kek harcımız hazır demektir. Onu üfledi buralara. Efendim şu anda bizim rulo pastamızın keki hazırlanmış oldu sevgili seyircilerim. Şimdi az önce elim böyle gitti ya, bu hatalı bir hareketti. Önce fişten çekiyoruz, sonra çıkartıyoruz. Allah korusun mutfak kazaları olmaması için bu yöntemi sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi kıvamını birlikte göreceğiz. Hazırlamış olduğumuz 3 yumurta ile hazırlanan rulo pastanın keki. Son bir kez de spatula ile köşelerde, kenarlarda bir şey kalmışsa onları da alıyor ve sevgiyle inişi gerçekleştiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şu güzelliğe bakın sevgili seyircilerim. Gelin arkadaşlar, yakın girin. Bütün detayları seyircilerimiz görsünler, evlerinde rulo pastalar hazırlasınlar. Şu anda pastamızın keki hazır. Fırına gidecek. Şu anda bir dalgalar var. Onu da şöyle yapacağız. Birazcık hafiften vuracağım. Yayılsın diye. Tamam. Sevgiyle o artık bırakır kendini. Fırınımız şu anda kaç derecede? 190 derece sevgili seyirciler. 190 derecede 8 ile 9 dakika arasında pasta kekimiz pişiyor. Turbofan kapalı. Alt üst pişirme bölümü orta katına gönderiyorum. Saatimi kontrol ediyorum. Evet, saatimiz tamam, şu anda baktım. Çıktığında da sizlerle paylaşacağım. Tezgahımı topluyorum. Şantiyi ve köpürtüyor. Kremayla buluşma anı diyoruz. Sevgili seyircilerim, saatime bakıyorum. 9 dakika oldu. 190 derece, 9 dakika süre geçti. Hemen pastamızın kekini çıkartıyorum fırından. 190 derece, 9 dakika pişti pasta kekimiz sevgili seyircilerim. Şimdi buradan sonra önemli püf noktalarıyla devam edeceğiz. Fırından çıktıktan sonra uzunca burada kalıbında kalmamalı. Kalırsa kurur. Bunun da kuru olmaması gereken ve yumuşak olması gereken bir kek olduğu için hemen pişirdiğimiz tepsiden yağlı kağıt yardımıyla ayırıyorum bakın. Sevgiyle efendim kalıbımızdan ayrılacak. Hazır mıyız? Evet, şöyle fışt sesi ile ayırdım. Tepsisinde soğutmayalım. Tepsinde soğuttuğumuz vakit dediğim gibi mutlaka kurur. Bunun da özelliği kuru olmayıp yumuşak bir kek olması gerekiyor. Pamuk gibi olacak adeta. Çünkü çocuklar çok seviyorlar pastayı. Oktay amcalar onlar için hazırlıyor. Evet, şimdi değerli seyircilerim, burası böylece hemen soğumaya bırakayım. Jet hızıyla şanti köpürtüyorum. Kremayı fırında pişerken kekimiz bir karıştırdım. Kıvamını da şimdi sizlerle paylaşacağım. Bir poşet
toz şanti. Paketin içinden 2 tane poşet çıkıyor. Soğuk süt ile köpürtüyoruz. Bu çok önemlidir çünkü soğuk süt ile köpürtelim mutlaka. Sıcak olursa istediğimiz neticeyi alamayız. Buzdolabından çıktığı zaman çok iyi netice alırız. Kolay bir pasta hazırlıyor Oktay Usta sizler için. Sevgili seyircilerim, şu anda şantimiz köpürdü. Soğuk süt olduğu zaman 1-2 dakikayı buluyor. Oda sıcaklığında olduğu için biraz daha uzunca oldu. Özür dilerim. Şimdi kremamız, şu anda kremamız hemen hemen %80 soğumuş durumda. Bakın, soğuduğu zamanki kıvamı paylaşıyorum sizlerle. Soğuduğu zaman bu sertlikte olacak. Şimdi buraya bir kaşık şanti ekleyeceğim. Tereyağı koymuyorum. Şanti koymayacaksanız tereyağı koyabilirsiniz sevgili seyircilerim. 2 seçenek var burada. Ya tereyağı koyarsınız ya da birazcık şanti koyup mikserle bir çalıştırırsanız güzel bir kıvam ortaya çıkar. Böyle damakta özel bir krem kıvamı yakalatır damağınıza. Ondan dolayı söylüyorum. Birazcık köpürttüğüm şantiden koyup bir çalıştıracağım hemen. Evet, çok özel bir krema oldu sevgili seyircilerim. Şimdi kıvamını sizlerle paylaşayım isterseniz. Gerçekten çok güzel bir krema. Bakın, görüyor musunuz? Kremanın kıvamına bakın. Biraz daha şimdi bu soğuyacak. Hemen şöyle jet hızıyla soğusun. O sırada biz hemen pastanın kekine dönelim. Kekte neler oluyor? O alana geçmek istiyorum. Tezgahımı siliyor ve kekin yumuşak olması her zaman çok istenilen bir önemli detaydır. Bir tane daha yağlı kağıt alacağım. Şimdi bakın, yumuşacık, görüyor musunuz? Şu bak, parmaklarıma bakın. Görüyor musunuz? Sevgiyle. Sünger gibi adeta. Şimdi üstüne hemen bir tane daha yağlı kağıt kapatacağım. 2 uçtan tutuyorsunuz. Kaldırıyorsunuz. Kaldırın. Sevgiyle sallayabilirsiniz. Hiç korkmayın. Ve şimdi şöyle hemen ters çeviriyorum. Gördünüz mü? Şimdi 2 yağlı kağıt arasında bu böyle bir 5 dakika kalsın. Neden 5 dakika kalacak? İlk sıcaklığı çıktıktan sonra. Terlemesin diye söylüyorum. İlk sıcaklığı çıktı, çevirdim. Şöyle 5 dakika orada sevgiyle bir bütünleşiyor. Kremamız şu anda. Rulo pastamızın kekini şimdi kağıdından ayırma zamanı geldi sevgili seyircilerim. Önce şu ucu ayırdıktan sonra yavaş yavaş şuraları şöyle önce düzleyin. Bak, şu köşeleri şöyle düzleyin. Kenara doğru bastıran bölümü çünkü burası. Sonra da sevgiyle yavaş yavaş böyle ayırıyoruz. Pasta kekimiz kağıdından ayrıldı. Güzel olmuş. Ne dersiniz sevgili seyircilerim? Gayet güzel görünüyor. Şimdi bir önemli püf noktası var. Eğer buradaki kek biraz baktınız sert, bu kadar yumuşak değilse hafif bir şekerli su yapın. Birazcık şekerli suyla ıslatırsanız yumuşacık olur. Evet, şimdi hazırlamış olduğumuz kremamızı şimdi üzerine sürme vakti geldi. Sevgili seyircilerim, biraz kremam yumuşak oldu. Yani ben bir buçuk çorba kaşığı un ile hazırlamıştım. Demek ki 2 çorba kaşığı unla hazırlarsak işimiz garanti olacak demek ki. 1,5 çorba kaşığı değil, 2 çorba kaşığı un koyun. Bir tık daha sert olur bundan. Çünkü şanti ile kıvamını açtığım için. Ama sadece tereyağı koyacaksanız unu çoğaltmaya gerek yok. Köpürtülmüş şantiyi verince buraya, şanti bunu biraz yumuşak bir doku yapıyor. Ondan dolayı. Evet. Şimdi önce normalde tereyağı düşünmüştüm. Fakat sonra dedim ki kendi kendime zaten şanti köpürtüyorum. Bir de ekstradan niye tereyağı koyacağım? Ama o zaman da unu artırmam gerekiyordu. Onu unutmuşum. Özür diliyorum. Ama problem yok. Yani kıvam bu. Hani bundan bir tık daha sert olsun derseniz diye söylüyorum. Evet, şöyle sevgiyle güzelce kremamızı yaydıktan sonra şurayı göremiyorsunuz. Haklısınız. Orayı hemen bıçak yardımıyla keseceğim ki şu noktayı görebilmeniz lazım sevgili seyircilerim. Gel bakalım canım. Heh. Evet efendim, şimdi pastanın kremasını sürdük üzerine.
Evet, şimdi muz geliyor. Bir ya da iki tane muz olabilir. Şimdi bu muz bayağı büyük, çünkü büyük bir muzmuş. Maşallah, ne de büyümüş. Böyle büyük muz olursa sevgili seyircilerim, ortadan ikiye kesiyoruz. Şöyle uzunlamasına ikiye bölüyorum. Ama muz küçük olursa bu defa bütün muz koyabiliriz. Yani şöyleyken bütünce koyabilirsiniz. Ama bu muz bayağı büyükmüş. Ondan dolayı sevgili seyircilerim, ben böyle ikiye kestim. Bir tane muz yeterli geldi. Normalde 2 muz ile planlıyor idim. Şimdi efendim sevgiyle şöyle getiriyorum. Bak, iki ucundan tutalım. Tuttuk. Geliyoruz. Şurada muzun üzerine geldi değil mi? Şurada şöyle yakalayayım bir. Muzun üstüne gelince hemen hafiften bir bastıralım. Geldi mi? Sonra devam ediyorum bakın katlamaya. Canım, oralara fazla gitme. Gitse de sorun yok. Biraz kremaya değer. Hiç problem yok değmesinde. Şöyle yine biraz daha ilerletiyorum. Hafiften şurada bir krema ile keki kaynaştırmamız gerekiyor sevgili seyircilerim. Görüyor musunuz? Bak, şuranın simetrisi de düzgün çıkıyor, görüyorsunuz. Biraz işte o bahsettiğim kremanın yumuşaklığı şurada. Hafiften bir krema ileriye doğru gidebilir. Ama sorun yok. Şuradan fazla olursa yanlara veririz şurada. Şuradan fazla bir krema artıyor ise şuradan hemen şöyle alıyorum. Şuralara bakın sevgili seyirciler. Şuralara veriyorum. Hiç problem yok. Hiç israf etmeyeceğiz çünkü. Gel bakalım canım. Bakın şimdi burada yavaşça şöyle sarayım. Burası bittiği yer. Tamam. Şimdi şuradan şöyle tutuyorum. Geriye doğru katladım. Sevgili seyircilerim, sonra şöyle geriye doğru sarıyorum. Sardıktan sonra bu kağıdı ile birlikte sadece burada şeyi bulmamız lazım. Katlanan yer nerede? Katlanan yeri buluyoruz. Orası altta kalması lazım. Şöyle hafiften sıkıştırıyorsunuz. Şöyle hafiften sıkıştırın. Kağıt yapışsın. Yapıştı. Ve şimdi buradan sonra sevgili seyircilerim, hemen servis edeceğim tabağa alıyorum. Üzerine bir streç film ile kapatıyorum. Streç filmle kapatıyor ve buzdolabına gönderiyorum. Rulo pastamızın artık servis vakti geldi. Şantimizin kıvamı buzdolabında bekleyince daha da bir güzelleşmiş değerli seyircilerim. Şimdi pastamız 4 saat dolapta bekledi. Üzeri streç film ile kaplanmış haliyle. Şimdi streç filmini açıyorum. Açtıktan sonra buradan kağıdını da ayıracağım şimdi. Yağlı kağıt ile sarıp dolaba koymuştum. Güzel nemlenmesi için. Canım, ayrılır mısın sevgiyle oradan? Gel bakalım canım. Oo, çok güzel sevgili seyirciler, bakın şu güzelliğe bakın. Aman ya Rabbi. Bir güzel duruyor. Şimdi şuraya alayım şöyle. Ters çevireceğim. Çünkü burası pastanın bittiği yer. Böyle niye uğraşıyorum yani? Gel canım. Gel şuraya gel. Heh. Sevgili seyircilerim, biraz risk alacağım ama başka çarem de yoktur. Evet. Tamam. Güzel. Şurası üstteki kabuk bölümü, görüyor musunuz? Evet efendim, şimdi kağıdından ayrıldı pastamızı. Şimdi üzerini şanti ile sıvama bölümüne geçiyoruz. Şöyle bakın getiriyorum. Güzelce sevgili seyircilerim, yanlarını, üstünü şanti ile kaplıyorum efendim. Şimdi pastamızın hangi bölümüne geliyoruz? Benmari usulüyle çikolata erittim. Şimdi çikolata çizgileri yapacağım. İçi muzlu, güzel bir pasta oldu. Benmari usulüyle eritmiş olduğum çikolatayı şimdi üzerine döküyorum. Hangi kameraya doğru çevireyim arkadaşlar? Böyle mi dursun, şöyle mi dursun? Hangisi isterseniz? Böyle mi kalsın? Tamam. Ben söz dinlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, benmari usulüyle erittiğim çikolatadan üzerine çizgiler yapacağım sevgili seyircilerim.
Evet efendim, şimdi pastayı servis etme vaktimiz geldi. Sevgili seyircilerim, kesiyorum bir dilim. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyor ve bir dilim pastadan kesiyorum. Sevgili seyircilerim, şimdi şuradan dilimi çıkartacağım. Dilim geliyor. Pasta dilimimiz. Gel bakalım canım, şöyle sevgiyle şuraya gelsin. Evet efendim, şimdi şuradan baktığımız zaman pastayı bir görelim. Şöyle içinde muzu, kat aralarında kreması, bakın görüyor musunuz? Yumuşacık, pamuk gibi hatta. Şimdi burada keserken daha detaylı bir şekilde göreceğiz doku testinde de yumuşaklığını sevgili seyircilerim. Bakın şimdi şurada parçalıyorum sizler için. Yumuşaklığı görüyor musunuz? İçindeki kremanın yumuşaklığı ile birlikte. Gel canım, sevgiyle gel. Daha sert krema istiyorum diyorsanız, daha fazla krema olsun diyorsanız 2,5 su bardağı süt ile hazırlayabilirsiniz. Sevgili seyircilerim, o zaman un miktarını artırmak lazım biraz daha. İçine koymuş olduğumuz, ben 1,5 kaşık un ile hazırladım 2 bardak süte. Daha koyu, daha sert kıvam istiyorsanız 2 çorba kaşığını çıkarabilirsiniz kremasını. Bakın, isterseniz açıklama bölümüne 2 çorba kaşığı olarak yazarım. Un miktarını, kremadaki un miktarından bahsediyorum. Keki son derece yumuşacık olmuş bakın. Puf puf sevgili seyirciler. Görüyor musunuz? Bak, yumuşaklığa bakın. Allah'ım, bu nasıl bir güzellik. Çocuklarımız, yavrularımız ev ortamında hazırlanmış olan bu güzel pastadan yesinler. Şifa olur inşallah diyoruz. Sofralarınızda bolluk, bereket olsun sevgili seyircilerim. Efendim, Doktor Usta'nın kanalına abone olup, beğenip, yorum atıp dostlarınıza paylaşırsanız mutlu olurum. Çok teşekkür ederim beni seyrettiğiniz için, takip ettiğiniz için. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlık kalın, Allah'a emanet olun.